Gitme. Sadece senin yanında kendimi huzurlu hissediyorum. Ben her zaman yanındayım. Gitme. Benimle uyu. Belki o zaman kabus görmem. Sabaha kadar yanında kalacağım. Ne olur artık ağlama. İyi ki varsın. Tüm olaylardan sonra Alya tamamen bitkin düşmüştür. Cihan bu durumda daha fazla mücadeleye dayanamayacağını anlar ve onu en azından biraz dinlenmeye ikna etmeye çalışır. Vücudunun toparlanması için uykuya ihtiyacı olduğunu görür, ancak Alya gözlerini kapatmaktan korkar, ona en azından asgari düzeyde bir güvenlik hissi veren tek şey Cihan'ın varlığıdır. Alya Cihan'dan yanında uyumasını ister çünkü sadece onun yanında sakin ve güvende hisseder. Cihan onu dikkatlice kendine çekerek yanına uzanır. Onun sıcaklığını ve korumasını hissederek, birbirlerine sıkıca sarılarak uykuya dalarlar, sanki kaosun ortasında bu kırılgan dengeyi korumaya çalışıyorlarmış gibi. Sabah gerçekliğin daha ayık bir farkındalığını getirir. Cihan uzun süre duygularına kapılmamaya çalışır. Alya dinlenirken, sonraki adımlarını düşünmüştür. Şimdi Deniz'in izini sürmek için nasıl hareket edeceğine dair net bir vizyonu vardır. Alya ile ne yapmayı planladığını paylaştığında, Alya dikkatle dinler. Yorgunluğuna ve korkusuna rağmen, gözlerinde umut beliriyor. Artık ondan şüphe duymuyor. Yaşadıkları her şeyden sonra, aralarında özel bir güven bağı oluşmuş. Alya onun kararlılığını kabul ediyor ve oğullarını geri getirmek için gerçekten elinden gelen her şeyi yapacağına inanarak ona güveniyor. İnancı hatasız hareket etmesi için ona ek bir motivasyon kaynağı oluyor. Deniz olanların gerçekliğini anlamaya başlıyor. Bora'nın davranışları artık onun için bir endişe olarak algılanmıyor. Çocuk aldatılmış ve zorlanmış hissediyor ve bu da onda güçlü bir protestoya neden oluyor. Huzursuzlaşıyor, sık sık ağlıyor, itaat etmeyi reddediyor, Alya'ya geri dönmeyi talep ediyor. Aynı zamanda Alya umutsuzluğun onu tamamen yok etmesine izin vermemeye çalışıyor, bu yüzden hastanedeki işine geri dönmeye karar veriyor. Ancak içsel durumu kırılgan kalıyor. Kaygı hiçbir yere kaybolmuyor, sadece daha derine saklanıyor. Cihan Alya'nın tutunmaya çalıştığını görüyor, ancak bunun onun için ne kadar zor olduğunu anlıyor. Bu durumda tekrar bayılabileceğinden veya duygusal yükü kaldıramayacağından endişeleniyor. Bu yüzden Nare'den onun yanında olmasını, durumu gizlice desteklemesini ve kontrol etmesini ister. Cihan ise bir an bile durmaz. Deniz'i arama çalışmaları aralıksız devam eder. Bilgileri kontrol eder, çocuğun tutulabileceği olası yerleri analiz eder, doğru kişileri devreye sokar. Aynı zamanda yasal alanda da harekete geçer. Bora'nın çocuk için gerçek bir tehlike oluşturduğunu fark eden Cihan, Deniz döndükten hemen sonra resmi velayetin Alya'ya devredilmesi için gerekli belgeleri hazırlar. Sadece çocuğu fiziksel olarak eve geri getirmekle kalmaz, aynı zamanda gelecekte benzer bir durumun tekrar yaşanmasını önlemek için bu kararı yasal olarak da sağlamlaştırmak ister. Böylece mücadele aynı anda birkaç seviyeye birden yayılır. Deniz içten içe Boran'dan uzaklaşır ve annesine ulaşır, Alya çalışarak kendini korumaya çalışır, Cihan ise aramasını yasal eğitimle birleştirerek sistematik bir şekilde hareket eder. Gerilim yüksek kalır, ancak artık her adımları sadece soruna acil bir çözüm bulmakla kalmaz, aynı zamanda çocuğun gelecekteki güvenliğini de sağlamayı hedefler. Bu dönemde Sadakat bile tavrını değiştirir. Artık tarafsız kalmaya çalışmaz ve açıkça Cihan ve Alya'nın tarafını tutar. Durumu soğukkanlılıkla değerlendirir ve Deniz'e olanlardan sonra Cihan'ın kardeşini affedemeyeceğini anlar. Aralarındaki çatışmanın çok ileri gittiğini ve Boran için ölümcül sonuçlar doğurabileceğini anlar. Bu yüzden Sadakat kendi yöntemleriyle hareket etmeye karar verir. Kan dökülmesini önlemek ister ve farklı bir yol seçer. Boran'ı tutuklatarak yasal olarak izole edilmesini ve ülke dışına, özellikle de Suriye'ye gönderilmesini sağlar, böylece artık aileyi etkileyemez. Bağlantılarını ve kaynaklarını kullanmaya çalışır, ancak planı yine çöker.
Bilgiler sızar, doğru kişiler işbirliği yapmayı reddeder ve durum kontrolden çıkar. Bu arada etkisini kaybettiğini hisseden Boran daha da agresif davranmaya başlar. Deniz ile tek başına başa çıkmanın zor olduğunu fark eder. Oğlan dinlemiyor, sürekli annesine geri verilmek istiyor ve bu da gerilimi daha da artırıyor. Boran yeni bir plan kuruyor, Alya'yı koz olarak kullanmak. Onu kaçırmaya karar veriyor. Bu şekilde ya onu susturabileceğine ya da Cihan'a karşı kullanabileceğine inanıyor. Kaçırma girişimi aniden gerçekleşiyor. Boran hızlı hareket ediyor, düşünmeye vakit bırakmıyor. Ama son anda Alya kaçmayı başarıyor. Yönü düşünmeden. Sadece ondan olabildiğince uzaklaşmaya çalışarak kaçıyor. Panik içinde ormana koşuyor ve orada hızla yönünü kaybediyor. Arazi yabancı, iletişim yok, sadece sık ağaçlar ve korkuyu daha da artıran bir sessizlik var. Bitkin, yönünü kaybetmiş ve nereye gideceğini bilmiyor. Cihan olanları öğrenince hemen aramaya koyulur. Onun için bu artık sadece kardeşiyle olan bir çatışma değil, Alya'nın güvenliği meselesidir. Bölgeyi tarar, insanları çeker, olası yolları kontrol eder. Gerilim her geçen dakika artar. Sonunda onu ormanda bulmayı başarır. Alya bitkin, korkmuş ama hayattadır. En kötüsünün geride kaldığı düşünülür. Ancak tam bu anda durum dramatik bir şekilde değişir. Çıkmaya çalışırlarken, bilinmeyen bir kişi ortaya çıkar. Her şey hızlı ve beklenmedik bir şekilde olur. İkisi de tam olarak ne olduğunu anlamaya vakit bulamaz. Direnme fırsatından mahrum kalırlar ve ikisi de bayılır. Kendilerini savunamaz hale geldiklerinde kaçırılırlar, böylece çatışma yeni bir boyuta ulaşır. Artık sadece Cihan ve Boran arasındaki bir çatışma değildir. Gizlice ve kendi amaçlarıyla hareket eden üçüncü bir güç ortaya çıkar. Ve şimdi tehlike sadece Deniz'i değil, Cihan ve Alya'yı da tehdit etmektedir. Bu hikaye kişisel bir dramdan, her adımın sonuçları olan tam ölçekli bir savaşa dönüşüyor. Alya fiziksel ve psikolojik bir çöküşün eşiğinde buluyor kendini, ancak oğluna olan sevgisi ve Cihan'ın desteği onu ayakta tutuyor. Cihan öfkeli bir kardeşten, sadece Deniz'i kurtarmayı değil, aynı zamanda Boran'dan gelen tehdidi tamamen ortadan kaldırmayı da düşünen soğukkanlı bir stratejiste dönüşüyor. Deniz artık sadece çatışmanın merkezindeki bir çocuk değil, ihaneti fark etmeye başlıyor ve Boran'ı uzaklaştırıyor. Bu da ebeveyn bakımının son yanılsamalarını yıkıyor. Kontrolünü kaybeden Boran, ölümcül hatalar yapıyor. Alya'nın kaçırılma girişimi, geri dönüşü olmayan bir nokta haline geliyor. Bu artık bir velayet savaşı ya da aile kavgası bile değil. Bu tüm ailenin hayatı, özgürlüğü ve geleceğinin söz konusu olduğu bir oyun.